Asuman, banyo hazır mı? Hazır hazır. Güzel. Ben şimdi biraz banyo keyfi yapacağım. Rahatsız edilmek de istemiyorum. Tamam, etmem. Şuna bak ya. Garibim hala bekliyor mudur acaba? Üşümüştür, acıkmıştır. Yazık ya. Garibim öyle kedi gibi tir tir titresin üşüsün sokaklarda. Bu da böyle sıcak sıcak banyo keyfi yapsın. Oh ne güzel vallahi. Olacak iş mi bu Murat? Vallahi ben de anlamadım abla. Allah Allah. Bütün borcu mu ödemiş? Ya yak be abla. Bizim bu toptancıya borcumuz vardı ya. Gitmiş o borcu kapatmış. Ya abla zaten bizim bütün borcumuzu ödeyebilmesi için yani bir insanın piyangodan falan para kazanması lazım. O kadar büyük borcumuz var anlayacağım. Yani niye böyle bir şey yapmış ki? Böyle kendi kendine anlamadım. Manyak çünkü abla. Bildiğin çatlak. Kız kendine görev edinmiş. Hayır yani. Ne ara bizim borcumuz olduğunu öğrendin de, ne ara gittiğini ödedin de. Vallahi ben anlamadım. Hah, nihayet geldi Veysel. Veysel, Veysel neredesin Allah aşkına sen ya? Ya baba, bak sana ne anlatacağım. Şimdi bizim bu çatlak Ayla var ya, gitmiş. Murat, oğlum tamam. Şimdi Ayla çekecek halim yok. Sen sonra anlatırsın olur mu oğlum? Ben dinleneceğim biraz. Veysel? Veysel? Baba dursana. Hayda. Murat, var bunda bir haller. Veysel, neyin var? Ne oluyor böyle? Bir şeyim yok Tülay'ım ya. Bir şeyim yok. Yorgunum sadece. Ya sen kimi kandırıyorsun Veysel? Ben kocamı tanımaz mıyım? Bir tuhafsın işte. Ya ne tuhafı Tülay ya. Sen de kuruntu yapma şimdi yani. Kuruntu öyle mi? Ya Veysel ben seni bugün kaç kere aradım? Kaç kere aradım telefonlarıma bakmadın ya. Sonrasında da komple kapattın hepsini. Ya duymamışımdır. Şarjım bitmiştir. Bir şey olmuştur. Ne var bunda? Bu kadar basit yani öyle mi? Ya benim içimi yedi. Aklımdan bin bir türlü şey geçti ya. Tülay tamam. Haklısın. Haklısın ama vallahi benim kafam böyle kazan gibi ya. Biraz müsaade et. Dinleneyim ha. Olur mu? Tamam, tamam. Tamam Veysel, peki öyle olsun. Diyelim ki hiçbir sıkıntı yok. Diyelim ki. Veysel, bu ne? Ne iş çeviriyorsun Veysel? Buna ne cevap vereceksin? Veysel, bak beni korkutuyorsun. Bu kan kimin? Ne işler çeviriyorsun yine? Ya Tülay sen ne ima etmeye çalışıyorsun ya? Ne ima etmeye çalışıyorsun? Belli ki olmuş bir kaza. Bir yerden kan bulaşmış ya. Ne var bunda?
Veysel bak yapma Allah aşkına böyle. Anlat bana ne oldu? Doğruyu söyle lütfen. Ya yeter Tülay ya. Yeter ya. Hem sen ne düşünüyorsun ya? Ha? Adamı öldürdüğümü mü düşünüyorsun? Ha? Veysel. Hiç bakma öyle. Hiç bakma. Ne dediysek o ya. Ne yani sen şimdi benim adamı öldürdüğümü mü düşünüyorsun ya? Sen bana bu kadar mı güveniyorsun ya? Bu kadar mı senin güvencen ya? Veysel. Veysel dur. Veysel nereye gidiyorsun? Dur. Veysel. Allah'ım sen koru. Allah Allah. Ne oluyor abla? Niye böyle bir şey yaptı ki babam şimdi? Daha yeni geldi. Ne böyle alelacele çıktı gitti? Murat bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Ne oldu? Bir şey mi sıkıldı cana? Bilmem. Verecek bir hesabı yokmuş. Ona güvenmiyormuşum. Böyle birkaç soru sorunca bağırdı, çağırdı, çekti gitti işte gördün. Allah Allah. Belli ki bir sıkıntısı var. Ya Murat, madem bir sıkıntısı var, ya bunu bize anlatsın. Böyle konuşmadan çekip gitmekle olmaz ki. Ya tamam be abla. Sen de çok üstüne gitme babamın. Baksana sıkıntılı bayağı. Muratcığım bak üstüne falan gittiğim yok. Bugün kaç kez aradım onu, telefonlarıma bakmadı. Doğal olarak ben de merak ettim. Zaten böyle birden kaçıp gittiğine göre kesin bir şeyler gizliyor benden. Nasıl yani? Bir şeylerden şüpheleniyorum. Bence Veysel bir işler çeviriyor. Ne gibi abla? Bilmiyorum Murat, bilmiyorum. Sadece hissediyorum. Yok be abla. Biliyorsun sen babamı. Ya onun kafası bir şeye bozulmuştur, bir şeye dellenmiştir. Sırf şu alacakları olan borcu bile canını sıkmaya yeter. Başka bir şey gelmesin hakkına. Hem senden ne saklayacak ki babam? Abla ne oluyor? Yok bir şey ablacığım. Of lan of. Nasıl derim ki Tülay'a? Durum vaziyet böyle böyle diye. Ama ne yapıyorsam Tülay'ım için ya. Tülay'ım her şey senin için ya. Of lan şu parasızlığın gözü kör olsun be. Hayırlı akşamlar Veysel Efendi. Hayırlı akşamlar da ben sizi çıkaramadım. Madem bizi çıkaramadın, biz de tanıtalım kendimizi o zaman. Ya ama bırakın. Durun. Ya yapmayın ya. Ortaya. Konuşalım bir dakika. Konuşalım. Bir ay önce Cengiz abiden satmak için 50 koli mutfak eşyası almışsın. Ama hala daha ortada para yok. Ya. Ha. Al. Ödeyeceğim abi vallahi. Sen kimi yiyorsun lan? Hı? Kimi? Kalk ayağa. Kalk. Kaldır şunu. Kaldır. Bana bak bana. Sana 3 gün mühlet. Borcunu ödedin. Yoksa bir dahakine anladın? Ha? Geç bakalım. Ya ben çok üşüdüm gerçekten. Tamam ısınırsın şimdi ya. Sen sessizce otur da burada. Hatta dur. Al şunu da üstüne. İyice sıcacık tutsun seni. Hı. Çok sağ ol gerçekten. Ya eğer biraz daha sokakta kalsaydım neredeyse soğuktan donacaktım. Baksana ellerimi bile hissetmiyorum. Tamam şimdi kendine gelirsin merak etme ama ne olur sessiz ol tamam mı Gonca lütfen. Tamam. Ya beni Erkut bırakıp gitti.
Ben de ne yapacağımı bilemedim. Yani gidecek bir yerim var mı onu bile bilmiyorum ki. Hiçbir şey hatırlamıyorum ben. Benim iyice kafam karıştı ya. Erkut başka söylüyor, bu başka söylüyor. Aslında burası senin be Gonca. Üf, şu hale bak. Kadın kendi evine sığıntı oldu resmen. Şimdi sen beni içeri aldın ya, sana da kızmasın. Eğer biz dikkat edersek hiçbir şey olmaz, tamam mı? Senden tek ricam ne olur sessiz ol. Çıtını bile çıkarma. Tamam. Sen burada otur bekle, ben sana mutfaktan sıcak içecek bir şeyler getireyim o zaman, tamam? Tamam. Anne, Efendim kızım. sen Selim'le konuştun mu bugün? Neyle ilgili? Zeynep'le. Yok kızım. Hiç laf etmedi bu konuda. Ne oldu? Bir şey mi duydun? Ya Selim, Zeynep'le bu boşanma meselesini falan konuşmaya gidecekti bugün. Hay Allah'ım. Sen akıl fikir ver şu gençlere. Ne yapmışlar biliyor musun? Ben de bilmiyorum anne. Yani sonra konuşuruz deyip kapattı. Selim bugün bir ara dışarı çıktı. Eve öyle canı sıkkın dönmesi tevekkili değilmiş. Epey canı sıkılmıştı. Onu da ağzını bıçak açmadı. Zeynep'in de sesi hiç iyi gelmiyordu. Kuyruklarını dik tutacaklar diye hastalanacak vallahi. Melek, kızım. Sen bir Selim'le konuşsan mı acaba? Bana bir şey anlatmadı, belki sana anlatır. Olur anne. Ya şu işleri bir bitirelim de giderim konuşurum sonra. Kızım sen bırak, ben hallederim. Sen hemen çık konuş. Bu konu daha mühim, hayat memak meselesi. Peki anne, konuşayım ben. Of of. Selim, Gel abla otur. Hayırdır? Bir sorun mu var? galiba. Yani hani şu boşanma mevzusunu Zeynep'le konuşmaya gidecektin ya bugün. Ne yaptın? Ya ben Zeynep'le de konuştum ama ya sonra konuşuruz falan deyip kapattı. Merak ettim çok. Bugün öyle bir şeyle karşılaştım ki ben abla. Kendimden utandım. Nasıl yani? Hem Zeynep'ten şüphelendiğim için hem de onu yalnız bıraktığım için. Kendime o kadar kızıyorum ki. Anlamadım Selim, ne oldu ki? Şu patron olacak adam var ya, Evet. Zeynep'e çiçek yollamış. Zeynep de bir güzel haddini bildirdi adama. Ya Selim, sen Zeynep'i tanımıyor musun? Başka ne yapacaktı ki? Ben de o yüzden kızıyorum kendime zaten abla. Nasıl oldu da ondan şüphelenebildim? Nasıl yapabildim ben bunu? Bana kızmakta o kadar haklı ki. Ama sen de biliyorsun abla. Başımda bir sürü dert var benim. Şirketin durumu, mali sıkıntılar, şu ümit meselesi. Biliyorum Selim, biliyorum. Ne yapıp edip Zeynep'e kendimi affettirmem gerekiyor. Ama yapabilir miyim bunu bilmiyorum. Ben düzeleceğine inanıyorum Selim. Zaman her şeyin ilacıdır. İnşallah abla, inşallah. Abla müsait misin? İyi misin abla?
Moral falan bırakmıyor insanda. Ne oldu yine? Niye tartıştınız siz? Bir iki soru sordum. O da kaygılandığım için. Sonra bağırdı çağırdı bana. Babam işte çocuk gibi. Haksız mıyım ama? Ya hep böyle yapıyor. Ne zaman böyle gizli saklı bir işler çevirmeye kalktığını sezsem bağırıp çağırıp örtbas etmeye çalışıyor. Ne yapmış ki? Bir bilsem. Telefonlarımı açmıyor. Kirlilerin içinde kanlı kazak. Eve geliyor 5 karış surat. Sonra da sana mı hesap vereceğim diyor. Ya sen benim yerimde olsan sormaz mısın kocana? Ne oluyor, bu nedir diye? Haklısın abla, haklısın vallahi. Aman. Neyse canım, sen boş ver beni. Benim sinirim işte böyle saman alevi gibi. Bir yanar bir söner. Sen şimdi geç içeri. Ben de birazdan gelirim. Hadi üzme canını. Abla. Bak iyisin ama değil mi? İyiyim güzelim ben. Sen merak etme. Zaten senin derdin kendine yeter. Sonra Yusuf amca Hakkı'nın babasını kovunca o da beni tuttu. Giderse beni de yanında götüreceğini söyledi. Bir şey yaptı mı peki sana? Vurmadı değil mi Elif abla sana? Yok hiçbir şey yapmadı. Yani yapamadı. Nasıl yani? Yusuf amcam izin vermedi. Kurtardı beni. Asla Yusuf amcam. Sessiz ol. Annemin haberi yok da. Annem Hakkı'nın babasını bugün misafir geldiğini bilmiyor. Neden söylemiyorsunuz? Hakkı istemedi. Eğer annem öğrenirse bir daha bizim oyunu oynamamıza izin vermez diye korktu. O zaman tamam. Hakkı, sıkıldın mı? Satranç biliyor musun? Oynayalım mı? Bilmiyorum. İstersen öğretebilirim sana. Olur. Ben de senin yaşlarındayken öğrendim satrancı. Peki ya sana kim öğretti? Babam. Ne güzel. Baban seni seviyormuş Yusuf amca. Babalar evlatlarını her zaman severler Hakkı. Ama benim babam sevmiyor. Yoksa bana böyle davranmazdı. İnan o da seni çok seviyordur. Sen çok akıllı bir çocuksun. Yani şu an hata yapıyor. Ama bir gün farkına varacak. İnan bana. Seninle hesabımız kapanmadı kitapçı. Göstereceğim gününü sana. Kitabını düreceğim. Anlıyorum Onur Bey.
haklısınız. İkinci ve üçüncü ayın ödemesini de henüz yapmadınız. Yarın ödeme tarihinin son günü biliyorsunuz. Eğer yine bir ödeme gelmezse hiç arzu etmediğimiz bir durumla karşı karşıya kalabiliriz maalesef. Farkındayım. Önceki aylara ait kredi borçlarıyla birlikte toplu ödeme yapmaya çalışıyorum zaten. Bunun için uğraşıyorum. Yanlış anlamayın lütfen. Ben sadece uyarmak için aradım. Zira yarın da bir ödeme gelmezse banka ipoteklediğiniz eve el koyabilir. O zaman bunu yapmaya hakkı doğar biliyorsunuz. Biliyorum. Uyarınız için teşekkür ederim. Estağfurullah. Kolay gelsin. Tahsilatlarımı alabilsem borcumu ödeyeceğim de. Bir türlü ödeme alamıyorum ki. Evet. Rica ederim. O maksatla sormadım ben. Anladım. Anladım Sıtkı Bey. Yani bu hafta kesin ödeme olacak diyorsunuz. Peki. Teşekkür ederim, sağ ol. İşler yoğun galiba. Fena sayılmaz. Aman Selim tahtaya vur. İnşallah hep böyle gider. İnşallah. Selim, bu arada bu kredinin 4. taksite yaklaştı. Evet, farkındayım. Tamam o zaman yani ben unutma diye dedim. Biliyorsun aksatmamamız lazım. Sonra bankayla falan uğraşmayalım. Tamam abla, merak etme sen. Bir şey soracağım. Yine gelirse Hakkı abinin babası? O zaman Yusuf amca bir daha kurtarır. Eğer o olmasaydı Hakkı'nın babası alıp götürmüştü Hakki'yi. Ben Yusuf amca süper kahraman diye boşu boşuna demiyormuşum. Bence de öyle İnci. Bir keresinde dükkanda süper kahramanlı bir çizgi roman okumuştum. O da çocukları kötü adamların elinden kurtarıyordu. Tıpkı Yusuf amca gibi. Kostümü var mı? Her renkli pelerini de var mıydı? Maskesi de vardı. Merak ettiysen getireyim ben sana. Ben okurum, sen de resimlerine bakarsın. Getir, ablamın da vardı öyle çizgi romanları. Bana arada okurdu. Hatta resimlerini bile çizip duvara asardı. Anneciğim, al bakalım hazır sandviçin. Ön gözüne koy çantanı. Hadi hazırsan çıkalım. Tamam anneciğim, hazırım ben de. Evet. Çantanı hazırladım. Çıkmadan sen de son kez bir kontrol edersin. Ha bu arada şurubunun yanına aspirini de koydum. Unutmazsın tamam mı içmeyi? Unutmam Yusuf amca. Aferin. Hadi bakalım kahvaltını et. Hakkı, iyi misin sen? Ha? Ne oldu? Canın istemiyor mu? Bak eğer Hakkı kendini iyi hissetmiyorsan bugün de okula gitme. Dinlen ha? Ama zaten derslerimden geri kaldım. Daha fazla geri kalmak istemiyorum. Peki, tamam. Nasıl istersen. Ama birkaç lokma yemen lazım, ilaç içeceksin. Tamam mı? Hadi bakalım. Sonra da ben seni okula bırakırım. Tamam, teşekkür ederim.
Dükkan açık galiba. Günaydın. Günaydın Melek Hanım, hoş geldiniz. Ya ben size bir şey soracaktım da. Tabii ki, buyurun. Hakkı'nın babası dün buraya mı geldi? Evet çocuklar, gazete kelimesinde gördüğünüz gibi 3 tane hecemiz var. Aynı kitaplık kelimesinde olduğu gibi. Şimdi anlaşılmayan başka bir şeyimiz yoksa alttaki cümleyi hecelerine kim ayırmak ister? Hakkı'cığım, sen yapmak ister misin? Hakkı, iyi misin? Üşüttün mü yoksa? Ateşin mi var? Gel bir bakayım. Ay, evet var ateşim birazcık. Keşke bugün gelmeseydin, dinlenseydin evde. Derslerimden daha fazla geri kalmak istemedim öğretmenim. Ay Allah, böyle de olmadı ki şimdi. Babanı arayalım, gelip seni alsın hemen, olur mu? Yok öğretmenim, gerek yok. Çalışıyor zaten babam. Ben kendim giderim. Evim yakın nasıl olsa. Tamam peki madem. Hadi hazırlan hemen de. Daha fazla zaman kaybetme, hastalığın daha da ilerlemesin. Bol bol dinlen ama, tamam mı? Yarın geldiğinde tekrar ederiz kaçırdığın konuları da. Olur. Hakkı. Yusuf amcanın yanına git, tamam mı? Tamam. İyi dersler öğretmenim. Teşekkürler Hakkı'cığım. Geçmiş olsun tekrardan. Evet, kim yapacak şimdi, hecelerini ayıracak? Bir şey söyler misiniz? Hakkı'nın babası buraya geldi mi diye sordum. Yani aslında şöyle oldu. Hakkı nerede? Hakkı nerede dedim size, konuş! Bırak o bıçağı elinden, bırak! Nerede oğlum, söyle! Çık git dükkandan. Çık git diyorum sana, çık git! Oğlumu almadan hiçbir yere gitmeyeceğim, anladın mı? İşte sen hala dersini anlamışsın. Lan hıyar oğlu hıyar. O benim oğlum, öz oğlum. Sen kim oluyorsun onu benden saklıyorsun, şerefsiz! Sen nasıl bir babasın ya? Hem çocuğa şiddet uyguluyorsun, hem okula göndermiyorsun. Bir de buraya gelmiş öz oğlum mu diyorsun onu? Sen ne diyorsun lan? Hakkı senin oğlun olabilir ama sen onun babası olamamışsın. Şş kadın, lafını bil de konuş. Şimdi deşeceğim bir taraflarını. Sana çık git diyorum dükkandan. Sana çık git diyorum dükkanımdan, yoksa... Ya el kadar çocuğu çalıştırıyorsun. Yetmiyor bir de eziyet ediyorsun ona. Bu yaptığın suç senin, biliyorsun değil mi? Suç! Başlarım şimdi ikinize daha, yeter! Olamaz. İyi misin? Ne yaptın sana? Ne yaptın? Yusuf amca. Gel lan buraya, zaten senin yüzünden oldu. Bırak beni, bırak. Şşş, sakın yaklaşayım deme. Şerefsizim, seni de harcarım. Melek teyze, sen Yusuf amcayı iyileştir. Ona bir şey olmasın. Hakkı! Hakkı! İyi misin? İyi misin? Ne yaptın baba? Ya ona bir şey olsaydı? Kapa çeneni, zaten ne olduysa senin yüzünden oldu. Baş belası hergele. Ben ne yaptım ki? Evden kaçtın, bak başımıza neler geldi. Adam gibi oturaydın böyle mi olurdu? Kes ağlamayı. Eğer o herife bir şey olursa tek sorumlusu sensin, anladın mı? Veririm seni polislere, köpeklerine yem ederler.
Köpeklere yem olmak istiyor mu lan? Ha? Hayır. O zaman bundan sonra hiçbir zaman sözümden çıkmayacaksın. Anladın mı? Yürü şimdi. Taş arabası yürü. İyi misiniz? İyiyim ben, lütfen sakin ol. Hastaneye gitmeniz lazım. Hemen ambulans çağırıyorum. Hayır, lütfen aramayın hiç. Gerek yok. Ne demek gerek yok? Yaralısınız, kan kaybediyorsunuz. Hayır. Hastanelik bir durum yok. Ama olur mu? Ya ciddi bir durum varsa? Yok. Gerek yok Melek Hanım. Gerek yok. Ne yapacağız peki? Bir şekilde halledeceğim ben, siz merak etmeyin. Ay, amma da uyumuşum be. Abla ne oldu? Neyin var senin? Veysel. Dün gece eve gelmedi. Vallahi mı? Tüm gece gözüme uyku girmedi Murat. Bu saate kadar bekledim ama hala yok. Allah Allah. Murat, ya başına bir bela gelmiş olmasın sakın. Ya yok be abla. Şimdi durduk yere kuruntu yapma, gözünü seveyim. Yok öyle bir şey. Niye gelmedi o zaman? Tamam. Ya siz dün kavga etmediniz mi babamla? Evet. Tamam işte. Zaten bir hışımla çıktı gitti evden. O kesin bir kahvehanede oturmuş. Sabaha kadar düşün seni düşünmüştür abla. Sonra da sızıp kalmıştır zaten. İyi de Murat, kaç kez telefonla aradım ama hiçbirine cevap bile vermedi. Ya tamam be işte ablam, tamam. Aklınca sana trip atıyor. Sanki babamı tanımıyorsun sen de, gözünü seveyim. Ablam, ne olur düşünme böyle şeyler. Ben şimdi arayacağım babamı. Bak, açacak telefonumu, gelecek tıpış tıpış buraya. Bekle. Allah'ım. Aç Veysel, aç hadi ne olur aç. Çalıyor. Çaldı. Açmadı. Kesin bir şey oldu Murat, kesin bir şey oldu. Yok abla, bu iş böyle olmaz. Ben çıkayım dışarı, bütün mahalleye tek her yere bakayım. Bulayım babamı, tamam mı? Tamam. Her yere bak. Beni de haberdar et olur mu? Tamam. Geceden beri yüreğim hop hop etti Murat. Ablacığım sen hiç merak etme. Ben şimdi çıkacağım. Babamın gidebileceği her yere tek bakacağım. Gerekirse esnaf dolaşacağım. Kapı bakacağım. Sen yeter ki canını sıkma, tamam mı? Tamam. Hayırlı haberlerle gel inşallah. Baba! Veysel! Baba ne oldu sana ya? Veysel! Bu omlette farklı bir şey var. Ne koydun içine? Taze nane koydum ben içine, tadı daha güzel olsun diye. Güzel olmuş, beğendim. Ha, beğendin mi? Afiyet olsun. İstersen biraz ekmek kızartayım ben sana. Ay yok, zaten bir sürü şey var. Hangisini yiyeceğim? Bakıyorum da sen bugün hiçbir şey böyle elinin ucuyla yapmamışsın. Pek bir özenmişsin. Ben zaten normalde de böyle özenerek yapmaya çalışıyorum ama bugün böyle bir enerjik uyandım. Öyle güzel olsun istedim yani. Çayını yenileyim ben senin. Ya şarjım bitiyor ya. Asuman benim şarj aletimi getirsene ya da dur. Dur ben getireyim. Yok sen otur, ben hemen getiriyorum şimdi. Nerede bu ya? Ne oldu? Ya şunu Arzu'ya götüreceğim de. Ay
Vallahi az kalsın yukarı çıkıyordu ya. Bir kalbim nasıl attı anlatamam sana. Aman aman gözünü seveyim sen de sessiz ol tamam mı? Tamam. Asuman, burası biraz soğudu sanki. Çalımı da getirsene. Asuman. Ay bu da sağır sanki. Bir işi yaparken diğerini bozuyor. Azıcık övmeye gelmiyor yani. Hani kahvaltını etmemişsin? Neden? Ya ne bileyim, öyle canım istemedi benim. Ya olur mu hiç öyle şey? Bak zaten dün yeterince soğuk yedin. Maazallah bir de hasta falan olursun. Zaten seni zar zor içeriye aldım biliyorsun. Hadi ye lütfen. Asuman duyuyor musun? Asuman. Asuman bunun burada ne işi var? Arzu ben... Asuman bu kadın eve adımını bile atmayacak demedim mi ben sana? Dedin. O zaman bu kadının ne işi var burada? Kızma ona. Sen kapa çeneni. Arzu ne olur sakin ol tamam. Ya nasıl sakin olayım ya? Ben sana bu kadın içeri girmeyecek demedim mi? Ya evet ama benim kötü bir amacım yoktu ki. Ya birazdan sokakta kalsa donacaktı ne yapayım? Ya bana ne, bize ne? İnsaf ya. Hani 7 kat el olsa yardım edersin yani. Asuman ne oluyor? Ha vicdana mı geldin? Ya bari çözüm bulana kadar birkaç gün kalsın en azından. Ya ne çözümü ya? Ne çözümü? Bu kadın bu evde kalamaz diyorum, anlamıyor musun? Sadece birkaç gün Arzu lütfen. Asuman, bak ben seni uyarmıştım. Eğer bu kadına yardım edersen külahları değişiriz demiştim. Sen ne yaptın? Benim sözümü çiğnedin. Arzu ama... Yeter! Bu kadın bu evden gidecek. Yoksa sen pılını pırtını toplarsın, beraber gidersiniz. Karar senin. Çok özür dilerim. Yok tamam önemli değil ya. Peki ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Bulacağız bir yolunu ama. Evet, işte bu kadar. Elim çok hafif değil mi? Ne demezsin? Allah'tan yaran çok derin değil. Bir iki dikişle burada halledebildik. Değilse ben senin değil, sen benim ayağıma gelirdin hastaneye. Ya yine de hastaneye gitsek mi? Yani burada mikrop falan kapmasın böyle. Endişe etmeyin. Ben yara iyice temizledim. Size gerekli ilaçları da bırakacağım zaten. Yusuf da pansumanını yaparsa bir sorun çıkmaz. Yapar merak etmeyin. Seni güvenli ellere teslim ettiğime göre bana müsaade. Sağ olun Kayan Bey. Dikkat et kendine. Görüşmek üzere. Sağ olun. Bir ağrınız, sızınız var mı? İyiyim ben sağ ol. Ben kendimi çok sorumlu hissediyorum. Sizinle bir alakası yok ki yaşananların. Yani adamın hedefi bendim. Siz beni korumak için. Lütfen. Keşke Hakki'yi de koruyabilseydim. Siz elinizden geleni yaptınız ama. Eğer elimden gelen her şeyi yapabilseydim şu an Hakkı yanımızda olurdu. Yani bıçak çekti. Başka ne yapabilirdiniz ki? Bu iş burada bitmedi. Ne olursa olsun Hakkı'yı o adamın elinden kurtaracağım. Ama önce iyileşmeniz gerekiyor bunu yapmak için. Siz de işinizden gücünüzden ettim. İsterseniz atölyeye dönün. Ben bir şekilde idare ederim. Peki. Dikkatli olun lütfen. Ben yine uğrarım. Şuna bak salına salına. Bir oraya bir buraya, bir oraya bir buraya. Bu çocuk hep bahane gibi geliyor bana ama. Ay günaydın, yeni mi anladın? Ya niye öyle söylüyorsunuz? Melek iyi kadın.
Ay Şükrü sen de bir alemsin yani. Kaç yıllık yabani adam bir günden bir güne sana bana selam verdi mi gördün mü? Ay yok kız ne selamı. Adamın başını kaldırıp bu tarafa baktığı mı var ki yüzünü görelim. Tamam işte sana bana selam vermeyenle bu ne samimiyet sen bir düşün artık. Ben istediğim beyaz melek, sen de kara melek. Ne yapacağını biliyorsun değil mi lan? Hı. Emme basma tulumba gibi bir de kafa sallıyor Hazan. Oğlum bugün ne yapacaksın diye ben sana bir şey söyledim mi oğlum? Mendillerin hepsini satmadan eve gelmeyeceğim baba. Artık mendil satmak yok oğlum. Gerçekten mi? Gerizekalı. Ulan bu mallarını kimden çektin lan? Artık mendil satmayacaksın, dileneceksin. Zaten doğru düz bir şey de sattığın yok ki. Boşu boşuna bir de mendile para veriyoruz. Ne bakıyorsun lan mal? Dikileceksin buraya, adam gibi dileneceksin. Anladın mı? İnsanlara kendini bir güzel acındır. Bak, bir çakallık yapmaya kalkma. Seni izliyor olacağım. Ensen değil, gözüm üstünde. Hele o kitapçıya kaçmaya kalk. Bak ne yapıyorum sana. Tamam mı lan? Şşş. Bitti dedim mi oğlum? Nereye gidiyorsun? Şu son dokunuşlarımızı yapalım. Yat. Gel. Heh. Şahtın şahbaz oldun. Yürü lan. Yürü gitti lan. Geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimle. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün. Çoğalıp büyüyor içimde keder, ellerimde bir çare hüzün. Tükenip bitiyor dilimde son sözüm.